Ailem, ben doğumumdan bahsedeyim, ta köydeki hayatımdan. Ben Rize, Çayeli, Seslidere Köyü 1-2-1942 doğumluyum. Annem Hamdiye, babam Nazım, dedem Dursun, babaannem Rahime. Ben bunlarla beraber büyüdüm köyümde. Epeyce yaylamız vardı, yaylaya giderdik. Çobanlık da yaptım ben köyde. Yani annemle gittim, annemin peşine giderdim, çobanlık yapardım. Dedemle sonradan çobanlık yaptık falan. 2-3 sene ben yaylaya gittim ve hayvanlarımızı otlattım oralarda yani, o dağlarda. Benim okumamı isteyen dedemdi. İstanbul'a gelmek istedim. Dedem yardımcı oldu. Fakat annemle babaannem istemiyorlardı. İlla köyde kalayım onların yanında diye istemiyorlardı ama ben Abdullah amcam vardı köyde. Gençler vardı. İstanbul'a çalışmaya geleceklerdi onlar. Ben de onlara takıldım peşlerine. Götürür müsünüz beni dedim. Takıldım. Geldik onlarla beraber. Trabzon'a geldik. 6 kişi köyden. Onlar genç delikanlı. Ben tabii küçük çocuğum onların yanında. Geldik Trabzon'a vapura bindik. Tarı vapuruna bindik. Tarı vapuruyla İstanbul'a geldim ben. 7 günde geliyordu tarı vapuru oradan İstanbul'a. Yani her limana uğruyor, orada kalıyor. Samsun'da çok kalıyordu. Samsun'da. İlk defa Samsun'da parka çıktım. Orada Samsun Parkı'nda meşhur bir hoca vardı. İsmi aklıma gelmedi şu anda be. Neyse. Müzik şinas, onu orada dinledim yani çocukken. Sonra işte İstanbul'a geldik. 1955, 15 Nisan 1955. Fatih'e geldim. Babam çünkü İstanbul'daydı. Babamın yanına geldim. Fatih'te babam beni aldı götürdü Dülgerzade imamı Tevfik Hoca'ya teslim etti. Dedi ki bana, çocuğum, oğlum dedi, bak giderken böyle yol şaşırırsın, başka yerden gitme. Bu yoldan git gel. Darüşşafaka'nın yanındaydı evimiz. Oradan gidiyordum. 6 ay korkudan caddenin bu tarafına geçmedim. Hep o babamın götürdüğü yoldan gittim geldim yani hocaya. Hoca da bizi bir imtihan etti. Hafızlık yapabilir mi, yapamaz mı diye. Baktı ki Kur'an-ı Kerim fena değil. Okuyorum yani Kur'an-ı Kerim'i. Yapar dedi. Öylece hafızlığa başladık. 3 yıl hafızlık yaptım orada ben. 3 yıl. Dülgerzade'de, Tevfik Hoca'da 3 yılda bitirdim hafızlığımı. Hafızlığımı bitirirken bazı şeyler de oldu yani bu meyanda. Mesela 18 sayfaya gelmiştim. Bıraktım hafızlığı. Bıraktım. Gittim bir arabaya muavinlik yapacağım. Gazoz fabrikasına. Ona muavinlik yapacağım. Şoför eskiden öyleydi yani, kurs falan yoktu. Koca kamyon. Kasaları indiriyorum, bindiriyorum falan vesaire. Aradan birkaç ay geçti. Benim arkadaşlarım hafızlığı bitirdiler. Tabii Tevfik Hoca'yı yolda gördüm. Tevfik Hoca davetiye dağıtıyor icazet arkadaşlarım için. Dedi ki bunları dedi götür dedi. 3 tane davetiye dedi bana. Birisi Fatih Müftüsü Kamil Efendi'ye, birisi Gönenli Mehmet Efendi'ye, birisi de Mehmet Zahit Kotku. İstanbul'a yeni gelmiş. Bu Ümmü Gülsüm Camii var Kadınlar Pazarı'nda. Orada imam. Hocanınkini, müftününkini verdim. Gönenli Hoca'nınkini de evine bıraktım. Kendisi yoktu. Ondan sonra geldim buraya. İkindi namazını kılmış hoca. Arka tarafta böyle bir halının üzerine geçmiş, oturmuş. Ondan sonra dedim hocam size davetiye getirdim dedim. Bursa'dan gelmiş, İstanbul'a gelmişti. Ondan sonra sen ne iş yapıyorsun dedi, bana sordu. Dedim hafızlık yapıyordum. Bıraktım şimdi işte şoför olmak için çalışıyorum falan vesaire. Oturuyorum, gideceğim. Davetiye vermişim. Git demiyor bana. Böyle eliyle işaret ediyor. Gözlerini yumuyor, oturuyor. Ya kalkacağım, utanıyorum kalkmaya. Epey zaman kaldık yani yanında bir. Onun gözlerini açtı. Tekrar sordu bana. Ne iş yapıyordun dedi. Dedim hafızlık yapıyordum böyle böyle. Gene gözlerini yumdu hoca. Böyle bakıyor. Ondan sonra açtı gözünü. Evladım. Hiç unutmuyorum. Şoförlük her zaman olur. Hafızlık evladım her zaman olmaz. Sen git, hafızlığını bitir, şoförlüğünü sonradan yaparsın inşallah. Böyle benim arkamı geldi, böyle bir sıvazladı hoca.
Sanki beni baştan aşağı bir yeniden yıkamış oldu yani orada. Gittim, bıraktım fabrikayı falan. Gittim hocama tekrar hafızlığımı bitirdim. Öyle orada devam ettik. Fakat 1956-57 yıllarında Menderes o hafızlık yaparken sabah namazını Fatih Camii'de kılardım. Yani mutlaka. Orada Enduranlı İsmail Efendi vardı. Ben tabii İsmail Efendi'nin Enduran nedir, ne değildir bilecek kadar kapasite sahip değildim ama hocanın okuyuşu hoşuma giderdi. Çok böyle güzel okurdu. Bilhassa sabah namazlarında birinci rekatta 2 sayfa, ikinci rekatta 1 sayfa dinlerdim onu. Öyle giderdim camiye, namazı kılar, selam verir, çıkardım hemen derse giderdim Dülgerzade'ye. Şimdi de bu Fatih'in caddesi, Fevzi Paşa Caddesi o zamanlar kazmış Menderes onları. Yarlar yapılmış, orası yapılıyor. Bir baktım bir sabah gidiyorum camiye, Dülgerzade'ye giderken baktım Menderes Ali Emiri Kütüphanesi'nin önünde birisiyle duruyor. Ben de tanıyorum tabii resimden falan. Gittim yanına, elini öptüm. Sen ne iş yapıyorsun evladım dedi. Dedim hafızlık yapıyorum. Devam et evladım dedi. Geri kalma dersinden dedi falan. Neyse o adamla beraber yürüdüler sofulara doğru. Vatanı da yapıyor. Vatan Caddesi'ni yapıyor aynı zamanda. Orası da kazılmış yani vatan. Ben de arkalarından yanlarında indim. Sofular oraya indim. Orada bir yatır var. Tam çıkar vatana çıkmadan. Orada bizi Menderes'i birisi karşıladı. Karayolları Genel Müdürüymüş. Cadillac araba falan vesaire. Orada gördüm yani. Ondan sonra öğrendim sonra Karayolları Genel Müdürü. Onunla bir şeyler konuştu. Ben de öyle durdum yanına biraz. Sonra dedi ki Menderes hiç unutmuyorum. O tam yatırın yanına durdu. Bir daha buraya geldiğim zaman ceketimin 2 düğmesi Fatih Camii'nin minarelerini görecek. Planını, projeni ona göre yap. Dedi arabaya bindi gitti. Orada demek ki büyük bir yol herhalde vuracak Fatih'e doğru. Öyle şeyi vardı. İşte 57 seçimlerinde Fatih Camii'nde de konuşma yaptı Menderes. Orada böyle arkasındaydım. Dinledim onu. Dedi ki orada işte Fatih'te kiralar kaç para? O zaman işte 15 lira, 20 lira, 25 liraydı en fazla kira. Bir evin kirası 5.000 lira olacak dedi. Millet hemen ya 5.000 lira kira olur mu? Bir yumurta kaç para? 3 yumurta 90 kuruştu o zaman. Ondan sonra bir yumurta 1 lira olacak dedi. Onu millet nasıl olacak falan diye böyle hayret içerisinde kaldı. Yani onu orada 57 seçimlerinde Menderes'i dinledim. Ondan sonra işte hafızlığımı bitirdim. Hafızlık bittikten sonra tekrar köyüme döndüm. Gittim köyüme. Köyümde gene 2 sene falan 3 sene kaldım orada. Ondan sonra sesim de güzeldi. Okudum Kur'an-ı Kerim'i. Camilere falan aşırı okurdum. Mevlütlere giderdim, okurdum falan vesaire. Bu şekilde yani köyümüzde 3 sene kaldık. 3 sene sonra tekrar İstanbul'a geldim. Askerliğimde gelmişti o zamanlar yani. Askerlik şubesinde muayene olduk. Beni şeye gönderdi. Bahriye hemen. Nerelisin? Karadeniz'de. Bahriye. O zaman Bahriye 3 yıl. 36 ay. Biter mi? Neyse ben yaptım tabii. Gittik Gelibolu'ya askere. Gittik. Gelibolu'ya değil de İskenderun'a eğitime gittik. Orada kaldık işte. Oradan sıhhiye olarak bizi ayırdılar. Geldim Kasımpaşa'ya. 6 ayda burada sıhhiye eğitimi gördüm. Burada. Ondan sonra işte oradan Gelibolu'ya diş kontrol merkezi vardı. Gemilerin giriş çıkışı. Oraya gittik işte. Orada kaldım. Askerliğimi orada bitirdim. Son şekliyle. Neyse yani iyi bir sonradan telsizci askerler 30'a indi askerlik inince telsizciler gitti. Telsiz ereğe ihtiyaç var. Ben de buradan arkadaşlarımdan Morse alfabesini biraz ezberlememişim de onlarla beraber hasbihal ederken biliyordum yani alfabeyi. Ondan sonra yüzbaşı vardı orada. Beni imtihan etti. Sen epey bir şey biliyorsun dedi. Ben işte orada kursa tabi tuttular. Telsizci oldum. İyi bir telsizci oldum yani. Çok güzel maniplem vardı. Geldim. Neyse askerliğimi bitirdim. 32 ay 15 gün askerlik yaptım. Ben de ondan yaptım, geldim.
buraya geldim. Neyse geldikten sonra tabii askerlikte telsizli, melsizli falan derken biz Kur'an-ı Kerim'i bıraktık. Bırakınca geldim buraya baktım. Hafızlık bizim gitmiş. Yok. Hocam beni bir imtihan etti. Yeniden yüzünü okuyamıyorum. O faziyeti hiç aleme almadım. Çünkü Kur'an-ı Kerim'i askerlik falan filan derken yeniden hafızlığa başladım ben. Yeniden hafızlık yaptım. Ondan sonra hafızlık yaparken işte imtihanlara girdim, çıktım falan derken Fatih Camii'nde vekil müezzin olarak resmen yani Fatih Müftülüğü tarafından yaptılar, bir imtihan ettiler. Olur dediler. Beni oraya vekil olarak Ziya Efendi vardı. Onun yerine çünkü eski emeklilik yoktu. Yani bu imamlar, müezzinler kaydı hayat şartıyla devam. Vakıflardan maaş alıyor. Devam ediyordu. Ben onun yerine ya bir yaşlı adam olduğu için binaya çıkamıyordu. Ezanlarını okuyordum. Bana da işte maaşından 75 lira verirdi. Ondan sonra 18 ay devam ettik öyle. İmtihanlara girip çıkıyorum bu meyanda. Eyüp Müftülüğü'nde imtihanı kazandım. İmamlık imtihanına girdik, kazandık. Tayinimi yaptılar Akarçeşme Camii'ne. Ali Haydar Efendi İstanbul'a gelmiş. Meşhur Trabzon'da Ali Haydar Efendi. Talim okutuyor. Kumru Mescid'de talim okutuyor. Ona da gittim talim okuyorum ondan. Şimdi bizde 120 kişi falan var. Talim okuyoruz böyle. Halaka yapardı. Bizi kendi oradan gezerdi böyle. Başlar hepimiz okurduk yani. Günde bir hatim bitirirdik orada. Öyle stili oydu hocanın. Fakat ben imtihana girdim tabii. Dosyayı almışım, Ankara'ya gideceğim. Hocadan izin istedim. Dedim hocam dedim Ankara'ya gideceğim. Niye gidiyorsun Ankara'ya dedi bana. Dedim imtihana girdim. İmamlık imtihanına kazandım. Akarçeşme Camii'ne tayinimi yaptırdım. Ankara'ya gideceğim. O zaman da dosyayı alıp git kendin gidip tayini yaptırıyordu. Döndü böyle. Ya evladım dedi. Sende dedi saç yok, sakal yok, büyük yok dedi, küçüksün dedi. 70-80 yaşındaki adamların önüne gidip namaz kılacaksın. Ben senin imamlığını istemiyorum dedi. Götür dosyayı ver gel dedi. Olmaz dedi. Hocam askerden geldim, askerliğimi yaptım ben dedim. Ne yaparsan yap dedi ya çocuk yüzü benim yanımda dedi sen dedi. Götür dosyayı ver. Gittim müftiye dedim ki hocam dedim böyle ya hocam müsaade etmiyor. Dedi evladım biz 400 küsür kişi imtihan ettik seni layık gördük buraya tayin ettik bu işi bozdurma. Git tayinini yap gene de onun dersine gidersin dedi. Geldim dedim hocam gene derse geleceğim dedim. Sen benim işimi gideyim yapayım. Evladım Kur'an-ı Kerim'i güzel okuyorsun. Sesin güzel. Fakat yaşın müsait değil. Ben senin oraya imam olmanı istemiyorum. Git dosyanı ver gel. Gittim bana dosyayı verdim. Geldim. İmamlığı bıraktık yani. Kazanmış imamlığımızı bıraktık. Öyle kızım işte ondan sonra tekrar imtihanlara giriyoruz tabii. Girdim. İshakpaşa Camii var Süleymaniye'nin altında. Oraya müezzin oldum resmen. Orada 6 ay kaldım. Sonra benim vekalet yaptığım Fatih'teki Ziya Efendi öldü. Allah rahmet eylesin. Beni onun yerine istediler. Gel dediler cemaattan. İşte ben de uğraştım tekrardan. Dilekçe verdik işte. Tekrar Fatih Camii'ne geldim. Başladım vazifeye. 6 ay Sultanahmet'te kaldık. Tekrar Fatih Camii'ne geldim işte. 66'nın 11. ayında geldim. O civarlarda geldim. 2002'nin 11. ayına kadar orada 38 sene görev yaptım yani Fatih Camii'nde. Şimdi Fatih'e geldiğimiz zaman ilk günlerde Fatih'te böyle Fatih kalabalık değildi. Haydar semti en yani böyle güzel semtlerinde şimdiki Ataköy neyse yani orası öyleydi. En nadide insanlar hep orada otururdu. Zenginler, ondan sonra askeri erkan, paşalar falan vesaire oradan gelip geçerlerdi böyle. Orada otururlardı. Sonradan onda tabii orası gitti, orası öyle oldu. Fakat Fatih insanları caminin cemaati çoktu. Yarısı hafızdı. Yani Fatih cemaatinin yarısı hafızdı. O bir defa setin üzerinde hafız olmayan pek yoktu yani hemen hemen. İşte biz namaz kılardık. Teravih namazına gelirdim. İsmail Efendi Enduranlı'nın arkasında hoşuma gider onun işte dediğim gibi. Orada
tanışırdım. Bazı kimselerle tanıştık. Hatta vekillik yaptığım zaman da yani orada mesela Kemal Batanay gelirdi oraya. Kemal Gürses gelirdi. Sadi İşilay. Bunlar gelirlerdi. Müezzinlik yaparlardı bunların hepsi. Tabi musiki şinas. Ve Kemal Gürses bana şahsen çok emeği var. Allah rahmet eylesin. Yani aldı beni, ders verirdi. Özel olarak Nur Osmaniye Kur'an konusunda hep bütün hocalara gene ders verdi orada. Ondan sonra orada epey ondan ders istifade ettik yani. Fatih Camii'nde işte müezzinliğimiz başladı böyle. Devam etti kardeşim. Hatta baş müezzin Mahmud Efendi vardı. Ben yeni müezzin olduğum zaman buraya dedi ki evladım dedi. Fatih, o musiki şinastı o. Çok böyle hoca bir adamdı. Kurra adam, şey adam. Evladım dedi ya sen dedi ilk o şeyde okuma dedi. Hep bizi dinle dedi. Sen çok gençsin. Buraya müezzin oldun. Ondan sonra bu şeyi bizden al ki gelen nesle veresin diye. Ondan sonra beni alırdı Kaymani'ye. Dersler arası orada Kur'an-ı Kerim okuttururdu. Bu makam budur, şu makam şudur falan vesaire. İşte müezzin mahfilinde biz o şeyin makamları hep takip ederdik. Enduran usulü namaz kılınırdı o zaman kılardık yani. Cumhur müezzinliği yapardık. Fatih orada. O da çok böyle şey olduğu için birisi bir akordu bozduğu zaman da hemen gelirdi, bağırırdı. Akort, akort diye. Allah rahmet eylesin. Hiç unutmuyorum yani. O kadar şey öyle. İşte Fatih Camii bizim Cumhur müezzinliği çok güzeldi. Hep arkadaşlar uyumluydu birbirine. Kimin ne makamı yapacak, neyi yapacak bilirdi. Ona göre teravihleri falan kılardık. Haftada işte Ramazan'ın birinde bu dediğim zevatta bize gelirdi böyle müezzinlik yaparlardı. Orada buluşurlardı, konuşurlardı. Neyse şimdi bir gün Enduranlı İsmail Efendi namaz kıldırıyor, teravih namazı kıldırıyor. Yine bu saydığım kişiler orada. Buna bir şadraban makamı verelim dediler. Bakalım bilecek mi hocaya? Yukarıdan tabii onun ustalar bir makam verdiler. Hoca onların verdiği makamın bir perde üzerinden aldı. Namazı kıldırdı geldi. Top kandilinin oraya indiler. Ben de gittim oraya. Onların yanına hiç unutmuyorum. Döndü geriye dedi ki bunlara. Ya dedi Enduranlı Fatih Camii imamı Enduranlı İsmail Efendi'nin şadraban makamını bilmediğimi zannettiniz. Dedi ki Kemal Batanay, Kemal Gürses bize bu ders yeter. Hoca Efendi bize büyük ders verdi. Hemen döndü gittiler. Yani usta adam tabii. Usta ve her şeyi bilen bir insan. Öyle yani onu da orada duydum. Şadraban makamını ilk defa orada duydum. Neyse öyle devam ettik yani Fatih Camii'nde işte arkadaşlarla beraber iyi günümüz oldu. İyi günlerimiz oldu. Kış oldu. İçeride yatardık. Caminin içerisinde o zaman nöbet beklerdik 2 kişi. Yatardık. Cemaat gelir sabahleyin zili çalar, zilimiz vardı. Kapıları açardık. Kar çok yağardı o zaman. Kapıları kürekle açardık. Perdeler açılmazdı. Şadırvan kapısına giderdik, kürerdik, kapıyı açardık yani. O kadar kar yağardı içeride. Şeyimiz yoktu o zaman. Böyle mangalımız, ateşimiz falan yoktu ısınmak için. Vakıflar bize şey verirdi, kömür verirdi. 2 çuval kömür senede. Mangalımız vardı büyük bakırdan. Onu yakardık 2'den sonra. Sabaha kadar küllerdik onu. Ne kadar kalırsa onun şeyiyle ısınırdık yani içeride. O şekilde devam ederdik. Şimdi hafızlık bittikten sonra kardeşim, oraya geldim müezzin olmadan önce de Arapça okudum. Arapçayı ben şeyde okudum. Gümrücüleri Mustafa Efendi vardı. Ayaklı kütüphane derlerdi buna. Yani ayakçı kütüphaneydi ismi. Bilmediği kitap yoktu. Fatih Kütüphanesi'nde 27.000 cilt kitap vardı. Burada bir tane var Davutoğlu. Oranın müdürüydü. Böyle büyük bir soba vardı. Ben de giderdim oraya. Sobaya bakardım. Isınmak için bazı giderdim oraya. Oradan müdürdü. Fakat bu Mustafa Efendi de oraya giderdi. Onun yanına kitapları karıştırırdı. Birisi bir şey sorduğu zaman da o yapardı ona.
Derdi ki Hoca Efendi gösterdi. Ona sorun. O cevap versin. O da sordu ki şu kitabı indir. 5. sayfasını bak. Bu mesele orada var. Derdi yani. Böyle bütün kütüphaneleri bilir. Kim hangi kütüphanede ne var ne yok falan filan vesaire. Bize ders okuturdu o. Epey talebesi vardı. Ben mesela Şemsettin Yeşil'in de hocası o. Onu da o okuttu mesela. Ondan sonra daha böyle kişileri var yani mesela okuttuğu kişiler. Ben de ondan işte okuyordum. Arapça okudum epeyce. O Mecmu'l Mutun diye bir kitap. Oğlum derdi, bırak şerhleri. İlim metinlerdedir. Şerhlerde değil derdi. Onu oku. Şimdi mesela çıktı. Hep tefsiri yapıyor, tercüme ediyor, yazıyor. Esas aslından okumak lazım tabii bunu. O Mecmu'l Mutun, o kitap her şey ilimlerini bahsederdi orada. Ve ondan işte okuduk bayağı. Arapça, ilim, beyan, bedi, ondan sonra mantık ilimlerini okudum ondan. Sonra fıkıh kitapları okudum ondan. Tefsire geçemedik yani ondan. Tefsire geçemedik. Mecamül Hakayık diye bir fıkıh kitabı var. Onun sonunda 100 tane kaide var. Ama tabii bu dediğim şimdi böyle 1 sene, 2 sene, 3 sene geçti, 4 sene, 5 sene hep her gün devam ediyorduk derslere biz onunla. Onun yolunda sonunda 100 tane kaide var. Demirden leblebi kızım yenecek gibi bir şey değil mübarekler. Onları bize okutuyor, mana veriyor. Siz bana manasını verin. Ya mana veriyoruz, olmadı. 7-8 kişi varız, olmadı bir daha. Olmadı bir daha. Olmadı bir daha. Kızıyor, bağırıyor, çağırıyor. Hoca bize nasıl biliyor musun? Ya diyor muzariye diyor malzeme manası veriyorsunuz. Olmadı bu iş. Olmadı, olmadı falan vesaire. Daha çok da benim üzerime duruyor böyle. Ya diyorum bunlara niye sormuyor bunu hoca? Benim üzerime duruyor. Ben de ondan sonra kızıyorum. Gençlik var ya. Kızıyorum. Onlara niye sormuyor diye. Neyse bir gün yaptı böyle okuduk falan vesaire. Olmadı, olmadı. Hoca ben kalkmadım dersten ders bitti gittim. Sultanahmet'teyiz de işim müezzinim o zaman o İshakpaşa Camii'nde. Ondan sonra daha derse gelmeyeceğim. Kızdım hocaya yani gençlik bak. Cehaletin verdiği şey bu kızım. Cehalet çok kötü bir şey. Allah kimseyi cahil etmesin. Allah diyor ve a'rid anil cahilin. Cahillerden yüz çevirin diyor. Şimdi gittim gelmeyeceğim. Bir gün gelmedim. Ondan sonra 2 gün gelmedim. 3. gün namazı kıldım. Akşam yatsıyı yattım. Rüyamda bana hocam o dersi okuttu. Kitabı okuttu bana. Orada anlamadığım yeri okuttu. Sabahleyin bir kalktım, açtım baktım ki anlıyorum. Yani kendi anladığımı da anladım yani. Okudum. Dedim gideyim Fatih'e bir bakayım ne var ne yok diye böyle çıktım. Sabah namazı kıldırdım. Geldim Fatih'e. Hoca böyle yine kütüphanenin dolaplar vardı. Orada otururdu. Orada oturuyor. O da 12 türlü yazı var İslam'da. 12'sini de bilirdi. Rahle kullanmazdı. Bir kitap koyar, hep böyle dizinde yazar. Beyitler yazar. Gelen hafızlara, hocalara ne iş yapıyorsun? Okuyor. Ne okuyorsun? Şunu. Al bunu oku bakalım oğlum. Okunup mana verdi mi bu sana hediyem olsun derdi. Verirdi ona. Öyle giderdi. Ondan sonra geldim önünden geçtim hocanın. Hocaya da bakmıyorum böyle ya. Kızmışım ya. Geçiyorum. Gittim kuyunun oraya doğru. Arkadan hoca kalktı. Hafız Mehmet bu gece dersi dedi okudun anladın mı? Cetan düştük. Döndüm geriye geldim. Elini öptüm. Dedim hocam devam etmek istiyorum. Evladım dedi zamanımız yok dedi. Ama devam etmek istiyorum. Gel bakalım dedi. Zamanımız varsa olur dedi. Neyse o bir sabah kitabı aldım derse geleceğim. Sabah namazından sonra geldim camiye ki Mustafa Efendi ölmüş dediler. Gülmüz İneli. Ya kardeşim. Bu hocaların böyle Allah rahmet eylesin gani inşallah. Ben kıymetini bildim de bazı yerde de tabii bilemedi kardeşim. Böyle cehaletin verdiği şeyler ama yine elini öptük, devam edecektik ama edemedik. Devam edemedik. Öyle kaldık işte ilimden. Ondan sonra okudum. Emin Saraç'tan okudum. Bayağı ders okudum ondan da Emin Saraç'tan. Sonra işte bayağı hocalardan, epey hocalardan Arapça veya fıkıh,
işte okuduk. İmam Hatip Okulu'na devam ettim. Benim İmam Hatip Okulu'm yoktu. Müezzinken İmam Hatip Okulu'na gittim. Ortayı ve liseyi orada bitirdim. Arapçam iyiydi benim. Kur'an-ı Kerim'im de iyiydi. Farsça da vardı o zamanlar. Şimdi talebeler kaldı mı? 100 dönemine kalan talebeleri, hocalar beni biliyorlardı. Gidin Fatih Camii'nde, orada Mehmet Beşli var, onu bulun. Ondan Kur'an-ı Kerim çalışın, Farsçayı çalışın, Arapçayı çalışın, gelin. Ben de onları çalıştırırdım. Çok talebe öyle gelirdi. Çalıştırırdım onları, giderdi 100 döneminde geçerlerdi sınıfı. Yani öyle devam ettik epeyce. O vaziyette işte yaptı. Fatih Camii tabii bu bizim orada vazifemiz bu. Emin Sarat Hoca her sabah gelir camiye. Bir defa gelir ve bize ders okuturdu talebeler. Bütün ilahiyat fakültesinden oraya gelirlerdi falan vesaire. Ben de epey işte devam ettim ona. Arapça okuduk. Bazı kitaplar okuduk işte ondan. Devam ettim. Fakat Emin Hoca çok devamlıydı yani. Her sabah aynı saatte gelir ve devam eder orada. Mesela İhya Ulumuddin kitabını okuturdu. Ben onu okumadım da onu yapardı. Vallahi şu anda okuttuğu kitapların pek İbn Kesir tefsiri okutuyordu. Ondan sonra Peygamberimizin hayatıyla ilgili kitaplar okuturdu. Onları biliyorum kızım. Fatih Camii Kütüphanesi'ne gidiyordum. Orada biz Ali Özek Hoca'dan ders okuduk. Ali Özek Hoca ve Yunus Vehbi Yavuz. İstanbul Tutu'ya vardı Fikri Yavuz, onun kardeşi. Şimdi Bursa'da üniversitede hoca. Onunla beraber orada biz ders okuduk Ali Özek Hoca'dan. Şimdi Buhari kitabı var meşhur. 6 ciltlik hadis kitabı. Onun şerhi var. Aynıyı biz Ali Özek Hoca'dan o kütüphanede dediniz ya çok gider miydiniz? Kütüphanede okuduk Ali Özek Hoca'dan. Devam ettik oraya. Epey onu bitirdik yani. 9 ciltinde bitirdik Ali Özek Hoca'nın. Allah rahmet eylesin inşallah. Bu meyanda Yunus Vehbi Yavuz'da okudu. Mebsut-ü Selase. 30 ciltlik fıkıh kitabı var. O da onu okutuyordu. Orada hem bu devam ediyordu. Aynıya hem de onu okutuyordu. Ali Özek aynı zamanda tefsir de okuttu bize. O tefsir kitabı Keşşaf. Keşşaf'ın 18. cüze kadar okuduk. Kütüphanenin böyle şeylerine çatlaklık oldu zelzelelerden falan vesaire. Sonra kütüphane kapatıldı. Kapatılınca kızım bizim o derslerde kaldı. Yani Ali Özek Hoca ile orada gene devam ettik de Ali Özek Hoca ile fakat oradaki yani kütüphanedeki 18. cüze kadar geldik. Kütüphane tehlike dolayısıyla kapatıldı. Oraya daha gidemedik yani okuyamadık. Biz şimdi hafızlık yaparken Acakları Kesik İsmail Efendi Gezer Camii'nde o talim okuturdu Hoca Efendi. Ben de onun derslerine, tecvid derslerine falan böyle devam ederdim. Giderdim, okurdum falan vesaire dinler. Çok istifade etmişimdir ondan da. Allah rahmet eylesin inşallah. Yani kendisinden talim okumadım da fakat böyle derslerine otururdum, dinlerdim. Tecvidlerine falan çok istifade ettim ondan da. Kazım Hoca vardı orada. Kazım Bayram Hoca. Kazım Bayram Hoca'dan talime başladım. Hafızlık yaparken 1955'te. İlk Subhaneke'yi ondan okudum. Onun talebesi yani. Sonra yaptık biz kıraat ilmine başladık. Kıraat ilmine başlayınca İsmail Efendi'nin sorumluluğunda okuduk. Aşere kitabı. Muharrem Hoca vardı. Sanki İmam Mehmet Efendi vardı. Onlar orada hocalık yaptı bize. Onu da okuduk işte ben Süre-i Yunus'a kadar geldim. Okuduk. Süre-i Yunus'tan sonra gene onu da bıraktım ben. Yani okumadım yani. O da yarım kaldı benim böyle şeylerim. Oraya kadar geldik. Yarım kaldı işte. Bu şekilde yani ilim. Sonra askerlikten sonra ben Ali Efendi'yi duyardım da bilmezdim. Sonra gittim onun camisine. Yerebatan caminin, Yeraltı caminin imamıydı. Oraya gittim ondan. Dedim hocam dedim sizden istifade etmek istiyorum. Hatta Kani Karaca Fatih'te oturuyordu. Kani abiyle beraber ben onu bazen götürürdüm oraya. O takrib okuyordu ondan o zamanlar.
Ben araba tutardık, giderdik. Onunla beraber giderdim. Getirirdim ben onu bazen yani. Allah rahmet hepsi gitti yani. Ya ondan da böyle biraz usul alayım dedim yani. Onun usulünü yani falan vesaire diyerekten bayağı devam ettim ona da yani. Yeraltı Camii'ne gittim, geldim. Devam ettim ona. Allah razı olsun hepsinden kardeşim. Onların verdiği şey bizi bugün buraya kadar getirdi. Sonra Eminönü'ne gittim, musiki dersine epeyce devam ettim. İşte bunlar biz yani Fatih Camii'nde gelmemize sebebiyet veren bu hocalarımızın bize karşı olan himmetleridir yani. Mevlütanlık eğitimi biz benim hocam Zeki Sesli. İlkay Şerif Camii'nin baş müezziniydi. Ondan mevlüt dersi aldım bayağı. Epey de vardık yani aldığımız dersler içerisinde. İşte onunla beraber mevlütlere gittim, okudum. Onun yani verdi. Hatta bir hikaye var. Bir gün onunla mevlüde gittik Nişantaşı'nda. Mevlüt okuyoruz. Okuduk mevlüdü. Birisi beni çağırdı yanına. Gittim, yaşlı bir adam. Gittim, beni aldı arka odaya götürdü. Meğerse bana dedi ki evladım dedi güzel sesin var, güzel okuyorsun. Ama dedi mevlütte dedi edebiyatta dedi eksik cümleler var dedi. Şunları şöyle yap, bunları böyle yap. Baktım benim bir dahi adam bana ders veriyor. Yani güzel hem de yapıyor bilgimi. Onu tazeliyorum. Dedim siz kimsiniz? Bana dedi Şeyhül Muharrir'in derler dedi. Ulunay Baba. Allah rahmet eylesin bak o da. Ondan sonra onunla da orada tanıştık falan. Edebiyatını biraz güçlendir dedi, kuvvetlendir dedi. Bu fena değil ama dedi, sen gençsin dedi falan. Bak dedi, ona bir şey demiyorum dedi, Zeki Sesli, yaşlı. Ama sen dedi, yapabilirsin bunları dedi falan. Onunla da orada tanışmış olduk. Hatta ona kızmıştım biliyor musun? Niye biliyor musun? O bir yazı yazdı Milliyet'te. Onun yazılarını okurdum o zamanlar. Bu fezaya yeni çıkıyorlar. Ya Ay'a gidiyorlar falan vesaire. Ya ben de düşünüyorum ya buraya giderken bu adamlar bu kadar yiyecek, içecek nasıl götürüyor o kapsülün içerisine? Nedir bu böyle falan filan merak ediyordum. Bu da bir yazı yazdı o günlerde. Dedi ki bir gün bir kişi dedi 24 saat çalışacak dedi. Ancak 3 hap alma gücüne sahip olacak. Ya ben de kızıyorum ona ya bunu nasıl söyledin diye. Dedim ki hocam dedim ben çok kızmışım sana böyle. Evladım sen bunu anlayamazsın dedi. 30 sene sonra anlarsın dedi. Ne demek istediğimi dedi. Kızma, kızdın, haklısın belki anlayamadığın için kızdın dedi. Ama dedi, benim söylediğimi dedi 30 sene sonra anlayacaksın dedi. Sonra araştırma yaptım. Bunlar nasıl yiyorlar, ne gidiyor oraya, hani su bilmem ne falan, o kadar erzak nasıl gidiyor diye. Sonra baktım ki haplarla falan filan vesaire olduğunu o zaman hocanın dediği benim kafama yaptı yani. 30 sene sonra anlayabilirsin dedi bunu. Ya onunla da öyle orada bir karşılaşmamız olmuştu. Şimdi Mevlüt ben okurken Fatih'te olduğum için tabii Dülgezade'de Esatgere'de Allah rahmet eylesin. O camiye gelirdi. Evi yakındı. Kıztaşı'nda otururdu. Güzel okurdu tabii. Zaten benim hafızlığa başlamama sebebiyet veren onun Kur'an-ı Kerim'i dinledim bir iki defa. Mevlütlerde falan vesaire hoşuma gitti. Çok yapardım böyle. Oraya gelirdi. Ben de orada okurdum falan. Ya dedi hafızım gel dedi sen bana dedi eve dedi. Ben sana dedi biraz dedi mevlüt talim ettireyim dedi. Onun böbrek hastasıydı. Eskiden böbrek hastalıkları bu kadar değildi. Ben gittim onun evine. 2 ders gittim. Böbrek hastasıydı. Vefat etti. Allah rahmet eylesin. Ondan da mevlüde başladık. Beni mevlüde götürürdü yanına. Alı giderdik falan. Beraber okurduk onunla beraber. Öyle onunla da böyle bir şeyimiz var. Medresesi Gür. Fatih'te gene otururdu Gür apartmanı. O da öyle derdi bana. Evladım çalış derdi. Sen istidadın var bu işte. Yaparsın falan. Fakat tanıyamazdık tabii o zamanlar. Medresesi Gür'ün ne okuduğunu, ne bildiğini, Esatgere'nin nasıl okuduğunu. Bunlar bir işi anlamak için o işin biraz ehli olmak lazım. Çocukluk tabii bizim gençlik çağı. Okuyor mu okuyor. Ben de okuyorum diyordum yani ama öyle değilmiş yani. Sonradan öğrendim onları. Hepsini sonradan öğrendim. Epey mevlüt okuduk kardeşim. Mesela Mevlüt Ana Cemiyeti'nin ben üyesiyim. Amirat-ı Şuca'dan ders okudum. İlahilere falan vesaire. İşte yani Adem Hoca vesaire.
o derneğin kuruluşuna ben de varım yani kuruluş şeyine. Öyle kurduk işte o derneği. Adem Hoca gitti, dernekten gitti. Yani kayboldu gitti yani öyle. Ya Adem Hoca bana bu derneği al dedi, gel dedi burada dedi, şey yap dedi. Ya hocam dedim ben meşgul olamam ya dernekte. Burada her gün açacağım, geleceğim burasına bakacağım dedim. Yapamam dedim işte işim var, gücüm var. Gidemedim öyle işte o başkanlık yaptı amir oldu. Sonra o da bıraktı yani onu. Öyle gitti. Zaten şu anda da Mevlüt'te pek kalmadık. Mevlütler artık öyle eskisi gibi değil yani. Eskiden ben mesela buradan İzmir'e Mevlüt'e giderdim. Adana'ya giderdim. Ondan sonra Nazilli'ye giderdim. Kani abiyle beraber gitmişim mesela. Öyle çağırırlardı bizi giderdik. Silivri'ye, Tekirdağ'a bilmem nereye falan böyle okumaya çok giderdik. Vardı o zamanlar. Haftanın 2 günü, 3 günü hep Mevlüt okurduk yani. Bu şekildeydi. Mevlüt'ün bir şey söyleyeyim. Mevlüt için öyle evlere girerdik ki hiç kardeşim namaz yok, niyaz yok. Sırf babasının annesi için Mevlüt okutuyor ama orada Kur'an dinliyor, bizi dinliyor orada. Bizimle beraber yani İslam'a yaklaşan insanları gördüm. Fatih Camii'nde vaaz veren isimlerden önemli isimler çok var da şimdi bir tanesinden bahsedeceğim bunların. Mesela Büyük Cemal Efendi kitapları falan var. Beşiktaşlı Cemal Efendi de denir ona. Bizim vaazımız da o. Cuma günü, cuma namazından sonra vaaz ederdi. Ya cumadan sonra vaazda kimse kalır mı? Ama hiç kimse gitmez. Cemal Efendi'yi dinlerlerdi kürsüde. Çok böyle nükteden bir insandı. Güzel vaaz ederdi ve söylediğinde anlatan bir insandı. Tabii İstanbul'da büyümüş. Ondan sonra Alasya'ya o taraftan gelme bir insan. Beşiktaş'taydı evi. Biz bazen Fatih Camisi'nin müezzinleri olarak onun evine giderdik. Gezmeye. O kadar şey ki. Onun evi kirada bir evi vardı. Bir gün gittik oraya. Kızı. Ablamız bizim tabi. Onun kızı vardı. Baba dedi geldi. Bizimle konuşuyordu. Kirazı gelmiş seni istiyor dedi. Biz de onun yanında. Neyse kalktı gitti hoca. Neyse görüştü işte onunla geldi. Kızı da oradaydı. Kızın ismini unuttum şimdi. Kızım bir daha kirazcı geldi. Seni istiyor deme. Onuru kırılır onun. Ne diyeceksin? Ahmet Efendi geldi sizi istiyor. Ne kadar nazik insan. Şimdi bu camide vaaz ederdi. Vaaz ederken de böyle nükteli. Mesela bir şey söyleyeyim. Der ki mesela Fatih Camii'nde hiç münafık yok. Eliyle de böyle işaret eder. Kaynıyor. Kaynıyor. Ben tiyatroya da giderdim bazen. Bir meşhur bir tiyatrocu vardı. Karı koca. Beyoğlu'nda onların şeyleri vardı. Yerleri vardı. Boş olduğum gider dinlerdim onları bazen o tiyatroya. Tanıyorum adamı tabii. Bir gün geldi baktım orada caminin direğin dibinde duruyor. Cemal Efendi'yi soruyor. Dedim ben sizi tanıyorum dedim. Sizin dedim Cemal Efendi. O benim sınıf arkadaşım dedi. Meğerse hoca onunla beraber okumuş. Tabii tiyatroculuk olduğu için bu şeyler de var yani. İmam Hatip Okulu açılıyor Fatih'te. Cemal Efendi tabii Merasim'den gittik. O zaman oradan ait profesör, İstanbul belediye reisi, İstanbul valisi, İstanbul işte neyse oradan ait neydi ismi ya? Hiç aklıma gelmedi şimdi. O da orada. Şimdi hoca konuşma yapıyor. Evlatlarım dedi. İmam Hatip Okulu talebeleri sesleniyor. Size dedi çok laf atan olur. Niye geldiniz buraya? Niye okuyorsunuz? Cenaze imamı mı olacaksınız? Şöyle olacaksınız, böyle olacaksınız derler dedi. Sakın dedi aldırmayın dedi. Yolunuza devam edin dedi. O hep böyle misal verirken kendi evinden, kendi hanımından verirdi. Ya dedi bizim dedi bahçede dedi bir tane dedi köpek var dedi. Köpek dedi gece havlıyor. Ya baktım buna ay neye havlıyor diye bir bakayım dedim. Baktım ki ayın şekli havuz varmış. Havuza vurmuş. Onu görmüş köpek ona havlıyormuş. Köpek ona aya bir şey yapabilir mi dedi. Havlar gider. Herkesi köpek yaptı kardeş. Kemal Gürses Hoca yani bizim cemaatimizdi. Bize çok yani bütün müezzinlere ve bilhassa bana çok emeğe gele geçerdi. O tabii bestekardı, müzik şinastı. Mahfile çıkar, bir makamı yaparız mesela. Gelir, notayı bize gösterir. Şu nota, şöyle bakacağız, onu ederdi falan vesaire. Ondan öyle yani
Bize o şekilde yani bayağı çalıştırması oldu bizi yani. Bütün din görevlilerine onun hizmeti var yani. Mesela ben musiki dersi alırken bizim dernekte hocamız vardı. O da bu konservatuvar hocalarından birisiydi. Öldü, Allah rahmet eylesin. İsmini hep unutuyorum böyle isimlerini. Tabii yaş gitti epeyce ondan herhalde. Ondan sonra o bize ders verirdi. Dersi notayla. Usulle ve notayla verirdi. Orada da bayağı şey yaptık. Sökmüştük yani notayı falan. Eminönü'nde zaten bu şeyi öğrenmiştim aşağı yukarı. Eminönü Ramazan geldi. Devam ettim. Dedim ki hocam Ramazan'da biz gelemeyeceğim falan. Ha evet evladım dedi gel. Ama dedi bak dedi sen dedi pencere açılmaya başladı dedi. Sende istidat var dedi. Ramazan'dan sonra gel sakın bırakma dedi. Olmadı kızım işte. Ramazan'dan sonra arkadaşlar izine gitti. Cami yalnız kaldı. Vazifeyi bırakıp ta Üsküdar'a gitmek yaptı. Gidemedim yani. O da öyle kaldı kızım. Hep yarım kaldı benim yani. Bu tahsillerim buralarda yarım kaldı yani böyle. Üsküdar'lı Ali Efendi ben onun hayatıyla duyduğum kadarıyla şimdi mesela bu yazarlar falan filan vesaire tarihçiler Üsküdar'lı Ali Efendi öldüğü zaman Üsküdar'lı Ali Efendi ölmedi. Bir tarih gitti. Şimdi bak onları mesela o böyle okumaya Mısır'a bir yere devletin adamı o. Götürürken onun yanlarına götürürler okumaya böyle vesaire. Bunlara yani hariciyle nasıl hareket edeceklerini, ne yapacaklarını bunlara eğitim vermişlerdi. Yani onu iyi bilen bir insandı yani. Onu hocam bize derdi yurt dışına gitmek için, okumak için falan ben eğitim aldım. Bir yere nasıl oturacaksın, nasıl kalkacaksın, nasıl konuşacaksın, ne diyeceksin, ne edeceksin. Hep bunları dedi ben bilirim derdi yani. Çok bir insandı. Nüktedan bir insandı o da. Yani mesela bir yere gittik yemek yiyoruz. Bir arkadaş dedi ki çok buyurun armut tatlısı var diyorum dedi. Getireyim mi size? Böyle baktı. Şimdi tabii bir sürü insan var. Ben o menemen hiç sevmem dedi. Yani hocaya böyle bir şey dediğin zaman da düşüneceksin. 10 defa söyleyeceksin. Hemen arkasından yani cevabını verirdi yani. Tarihti yani. Fatih Camii'nde ders okutan hocalar yani ben dedim işte Mustafa Efendi vardı, Emin Saratçı da vardı son zamanlarda. Ama Mustafa Efendi'nin söylediği şeyi ben derdi burada 82 tane kürsü biliyorum derdi. Yani ders kürsüsü. Mesela Fatih Camii'nin medreselerinde okuyan talebeler namazları gelir, orada kalırlar. Cemaat içeri giremezmiş o zamanlar. Hep talebe yani. Orada ders okurlarmış caminin içerisinde. 82 tane kürsü vardı olduğunu biliyorum burada dedi. Rahle böyle. 4-5 tane vardı bizim zamanımızda. Minder var, öyle kürsü var. Orada yapardı, ders okurlardı yani. Okuturlardı. Ama biz kardeşim o şeye yetişemedik tabii. İmam olarak bunlar mesela Mustafa Güneş imamdı Fatih Camii'nde, baş imamdı. Ama Mustafa Güneş o kadar Kur'an-ı Kerim değildi ama son halkasıydı ne derler? Yani medreselerin son halkasının dersağımdı. Mesela namazdan önce mihraba geçer. 15 dakika, 20 dakika fıkıh dersi anlatır, bilmem ne anlatır. Yani millet istifade ederdi oradan. Hatta benim de istifade ettiğim bir var. Şimdi burada bunu söylüyorum ama böyle olacak belki. Şimdi çok gençlik zamanı suyu iktiza ediyoruz. Tabii paramız yok, bilmem ne yıkanmaya gidemiyoruz gidiyoruz, denize giriyoruz. Yenikapı'da o zaman denize giriyoruz, çıkıyoruz falan. Acaba abdestimiz oluyor mu, olmuyor mu diye şüpheleniyordum ben kendi kendime yani. Bir akşam geldim ki hoca akşamdan önce vaaz ediyor. Oraya gelmiş, tam benim mevzuyu anlatıyor. Bir insan abdest alsa, niyet etse, suya girse çıksa temiz olur diye orada onu duymuşum yani ondan hiç unutmuyorum. Evet. Fatih Camii'nin devir hatemi var. O devir hateminde bana baş müezzin Mahmud Efendi ben vekil olduğum zaman beni aldı yanına
Her haftada 2 sayfa mesela okuyorduk orada ben. 10 kişi okuyorduk. 2'şer sayfa. Benim dersim bana yaptırıyor. Oraya gidiyoruz. Ondan sonra Cuma günü gelince ben o dersi ezbere, o yüzünle okumak yoktu. Ayakları kesik İsmail Efendi bizi dinlerdi, gelirdi orada. Orada yani o vakfiye halen daha devam ediyor. Ben o vakfiyeyi halen daha okuyorum. Geliyorum mesela orada. Cuma günleri, Cuma'dan önce sıhhatım el verdiği takdirde onu okuyacağım. Çünkü Fatih Hazretleri'nin bizzat kendi vakfiyesi. Mesela vaaz yok orada. Vaaz koydular mesela. Bazı kaldırdılar, koydular. Hiçbir vaaz orada tutunamadı yani. Mesela Bekir Karlıay bile oraya vaaz ettiler. O bile tutunamadı yani orada. 67 depreminde kardeşim, içinde bir deprem oldu 67'de. Ondan sonra ben dışarıdaydım. Minarenin böyle yılan gibi sallandığını gördüm. Malta'dan gelirken. Ondan sonra geldik içeriye girdik ki bunun sol tarafı, Karadeniz tarafı yani. O taraf çok darbe alıyor. Fay hattı üzerine daha yakın herhalde tahminim. Caminin kubbesinin yarısı inmiş yere kaldı. Kubbenin yani sıvaları. İçerisi berbat. Neyse cemaat geldi. O zaman cemaat da bizim bir yani böyle kıymet bilen insandı. Toplandılar, geldiler. Biz o molozları falan çıkardık. Bir kamyon moloz içeriden çıkardık. Temizledik. Akşam namazı yine camiyi açtık. Yani onu yaptık. Neyse sabah namazının nöbetçiyim ya. Geldim. Minareye çıktım. Çıktım kardeşim. Allahu Ekber, Allahu Ekber dedi. O zaman yani böyle mikrofon elimde bir sallandı kardeşim. Ama nasıl sallanma biliyor musun? Böyle baktım. Sanki o çınar ağacı vardı. Oraya gittim geldim zannettim kendimi. Hemen minareye böyle yaslandım ben. Ya şimdi yaslandım da minareye kızım. Aşağı insem taşların arasında kalacağım. Buradan aşağı atlasam 67 metre parça parça olacaksın. Bana bir an düşündüm böyle. Ya ne yapayım, ne edeyim diye. Dedim ne olursa ölürsem de kalırsam da burada kalacağım. Böyle bir karar verdim kendi kendime. Şimdi başladım Sela okumaya. Ama o haleti ruhiye ile. Kardeşim nasıl okuyorum? Yani en iyi okuma hallice okuma derler ya. Yani ruhundan, içinden geleni millete aksettirebilmek. Öyle okudum, Sela'yı başladım. Baktım millet evlerden bağırma, çağırma, kıyamet kopuyor. Ya diyor ki şimdi, ne korkuyorsunuz? Müezzin minarede ezan okuyor. Halbuki ben nasıl korkuyorum, beni biliyorum ama o kendi benden teselli oluyor onlar. Orada onu duydum. Duyuyorum seslerini hep minarede. Bağırmazlarını milletin falan. Neyse okudum. Sela'yı okudum, ezan okudum. İndim aşağıya. Kapının önünde 2 tane başyedikli Bahriye. Sarıldı boğazıma adamlar. Hocam ben sesini duydum, geldim buraya. Meyhanedeydim, buraya geldim. Nasıl kokuyorlar kardeşim? İçki içmişler. Ayrılmıyor da benden ya. Dediler hocam biz namaz kılacağız. Bize abdest aldır. İn dedim onlara aşağıya. Oraya abdest aldırdım. Şöyle alacaksın, böyle. Ben bir abdest aldım. Bana bakın dedim. Ben nasıl yapıyorsam siz de öyle yapın. Geldik içeriye girdik şimdi. Ya bunlar kokuyor. Cemaat bir tanesi görür. İş alırız başımıza. Adamlara bağırır. Kaş yaparken göz çıkarırız. O da olur. Dedim ki siz bu kuyunun orada ben dedim sünnet kılacağım. Siz de farzı kılın benimle beraber. Gidin dedim. Sonra dedim gelirsiniz size yaparız. Hakikaten 2 rekat onunla öyle ben kıldım. Benimle beraber kıldılar onlar. Sünnet kıldılar yani yan tarafıma. Şimdi ben sünnet kıldım. Onlar farz dedim, niyetlenin dedim. Tarif ettim onlara yani. Gittiler bunlar. Hakikaten geldiler kardeşim ikisi de. Kur'an okudular. 5 vakit cemaatimizden oldular. Namaza başladılar. Bir tanesinin hatta bir tanesi taşındı gitti ama oradan bir tanesi kaldı yani. Hatta onun kızı benim kızım arkadaşım oldu. Fatih Lisesi'nden, kız lisesinden. Gidip geldik evlerine birkaç defa da öyle görüştük. Beni götürdük bu neydi ya? Giderken orada bir de adamın vardı. Yazıhanesi vardı. Arsa satıyordu orada. Orada bir tane arsa 750 metrekare. Hocam dedi ben seni çok sevdim.
Sen de resmini ver dedi. Nüfusunu da ver dedi. Ben sana bunu tapuyu vereyim. Ne kadar param varsa bana ver. Dedi bu bana 25 bin liraya mal oldu dedi. Sen bu parayı al 45 bin liraya satıyor arsalar o zamanlar. O 750. Bunu al dedi. Ya ben de baktım 25 bin lira para. 250-260 lira maaş alıyoruz. Bu ne zaman hiç yemesin 30 senede ödeyemezsin bunu. Yok dedim gittim alamam dedim. Öyle kaldı o da kaldı yani. Adam bizim cemaatimiz oldu yani onlar da öyle o şekilde. Şimdi bizim yani bu eskiden böyleydi. Eskiden daha önceden de Fatih Camii'nde sabah namazını kıldılar mı namazı mesela giderlermiş bir kıraathane. Kahvelerin ismi kıraathane. Orada hocalar işte bir kahvaltı yaparlar. Neyse yani çay içerler falan. Hocalar sohbet eder orada. Yani bir şey bilenler sohbet eder. Gençler de onu dinlerler yani. Kıraathane. Sonra kahvehane oldu. Değişti yani ismi. Şimdi Fatih Camii'nin bu adeti her sabah öyle hocalar gider şey yaparlar. Biz de bizim zamanımızda da mesela namazı kıldık mı giderdik ki biz de beraber bir kahveye yahut bir muhallebiciye kahvaltıya giderdik. Orada yemeğimizi yerdik. Orada işte hocalar olurdu aramızda. Onlar bize bir şeyler anlatırdı yani bizim bu anlattıklarımızdan. İstifade ederdik onlardan. Mesela Ali Özek bizim cemaatimizden oldu sonradan. Sabah kahvaltılarını devam ederdi o. Ekseriyette ona sorardık soruları. O bize cevap verirdi. Öyle devam ederdi. Bazı hocalar da gelirdi aramızda gene. Mesela Sırrı Ayvazoğlu vardı. Güzel hafız, kurra hafızlardan. Bu işi idare eden de oydu yani. O gitti zaten bu işte bitti. Onunla beraber bitti bu iş. Şimdi yok yani sabah böyle gidip de böyle sohbet eden bilmiyorum var mı yok mu ama yok yani bizim devrimiz değil. Fatih Camii'nin ihtiyaçları yapı işini vakıflar üstleniyor bir defa. Tamamen vakıflar yapıyor. Ufak tefek işleri biz cemaatla, dernekle, dernek vardı o dernek vasıtasıyla. Daha da dernek de yoktu daha önce benim geldiğim zamanla. Hep böyle cemaatimizden ileri gelenlere, hali vakti olanlara ya işte süpürge lazım camiye. Süpürge al. Kaç tane? 5 tane, 4 tane neyse alır getirirdi yani. Takunya o zaman takunyalar vardı kapılarda. Takunya al. Takunyaları alır getirir adam. Bu şekilde devam ettiriyorduk bizim. Sonradan mesela dernek kuruldu. Dernek vasıtasıyla bu işleri yapmaya başlandı işte. Sonra dernek 2 oldu. 2 olunca işte biraz ihtilaf girdi aralarına falan bir şeyler oldu böyle. Yani hep böyle caminin ihtiyaçları bu şekilde. Caminin pek Fatih'in o kadar fazla ihtiyacı olmazdı yani. İhtiyacı olduğu zaman da işte dediğim gibi cemaatimize söylerdik. Yani o zaman bizim cemaatimiz çok samimiydi bizimle. Gelirdi, kaymayla konuşurduk, ederdik falan filan vesaire. Hatta derlerdi, eğer caminin bir ihtiyacı olursa biz bunu karşılarız. Biz de onu söylerdik, onlar da karşılardı. Şimdi caminin bizim eski halılarına gelelim. Gene şimdi onları serdiler ya, tamirden sonra değiştirdiler. Tamir edildi o halılar. Gitti, vakıflar onu tamir ettirdi. Bir kız, Allah ondan razı olsun, Ok Meydanı'nda, Sanayi Mahallesi'nde böyle halıyı yıkıyor. Ustaları var, halı ustaları. Tamir ediyor. Getirdiler, gene onları serdiler. Bizim halılar aşağı yukarı 110 senelik falan var camimizin halıları. Şeyhülislam Hayri Efendi yaptırmış o halıları. Beyazıt Camii'ne bir de bizim camiye. Desenler aynıdır. Mesela tavanlarda, kubbede ne desen varsa aşağıda da o var. Yani özelliği bu yani. O desenleri halıya naksetmiş. Halılarımız hereke tezgahlarında dokunmuş işte. O şey orada yün halıdır. Tamamen yündür. Eskiden bunun altında hasır vardı. Mısır'dan gelme, Mısır hasırı derdik. İnce hasırlar vardı. Sererdik onun altında. Halılar kayardı. Sonra keçe çıktı. Keçe koyuyoruz şimdi. Keçeden kaymıyor pek halılar yani. Hep elleme çekerdik o halıları kaydığı zaman da yerine gelmesi için şuralarımız yara olurdu. Çünkü halıları büyük bizim. Ağır sonra. Çekerdik onları. O şekilde yapardık. Şimdi bir şey de anlatayım burada bu şey meyanda. Bizim camimizin
süpürgesi şeyde Adapazarı'nda adam bir bahçesi vardı. Yılmaz vardı bize Morgül. Ona söylerdik. O bahçeye gider bakardı. Ekti. Fatih Camisi için ekerdi bahçeyi. Böyle büyük süpürge. 11 tane süpürge yapardı bize. Saplı süpürgeler. Biz onlarla böyle silerdik. Fakat toz kalkardı bir taraftan, o bir tarafa konar. Tabii ağzımızı sararız bize gelmesin diye falan. Pencereleri açarız caminin ortasından. Bu şekilde yapıyorduk. Sonra bir camiye dedik ki bir şey alalım. Elektrik süpürge. Ben gittim elektrik süpürge satan yerleri, Karaköy falan filan vesaire dolaştım. Sanayi süpürgesi bulamadım. Yok yani. Ben bulamadım, geldim. Benim ders okuttuğum bir genç vardı. Genç, ben de ağabeyim yani, ağabey durumunda. Yaşar. İsveç'e gitmişti o. Elektronik mühendisidir o. İsveç'te orada yerleşti, orada evlendi. Orada kaldı yani. Fatih'e gelmişti o senede. Orada ders okutuyordum bana. Kur'an-ı Kerim okutturdum bana. Öyle cihazlarda da böyle radyo ponçum var. Radyo çeker, çat yapar, pat yapar. Yani iyi bir ses alamıyoruz ya. Bir de şikayetliyiz. Dedim Yaşar ya, sen dedim İsveç'e gidiyorsun. Orada bu sanayi süpürgelerinden var. Var dedi ya. Ondan sonra dedim bir de dedim ses cihazı. Gideyim dedi, ben bakayım sana telefon ederim. Orada da öyle 3-5 kişi oturuyor kaymakhanede. Onlara da dedim ki ya siz buna yardım eder misiniz? Yani adam alacak şimdi bunun para bakımından. Ederiz hocam dediler. Bir defterim vardı benim. Sen kaç para yaparsın? 20 lira. Sen 30 lira, sen 40 lira falan. 300 lira para deftere yazdım. 10 kişiyle. 300 lira para. Ondan sonra Yaşar gitti İsveç'e. Ondan bir şeyleri telefon etti bana. Hocam dedi, ben dedi cihazları aldım dedi. Sana dedi bunların faturasını göndereceğim dedi. Ben dedi burada dedi parasını dedi istemiyorum dedi. Bundaki parasını buradan hallettim dedi. Gümrük ve sonrası sana ait dedi. Ne aldın dedim. Dedi ya 2 tane cihaz Fatih Camii'ne aldım. Bir tane üçlü motorlu, bir tane ikili sanayi süpürgesi Nilfix. Çok güzel bir şey onlar. Ondan sonra bir tane Hikari Şerife, bir tane Eyüp Sultan'a, bir tane Süleymaniye, bir tane Sultanahmet'e. Bunları aldım dedi. Sen bunları gümrükten al, oralara ver dedi. Bu süpürgeleri. Dedim tamam dedim. Geldi faturaları bana. Her şeyi geldi. Gittim gümrüğe. Tabii camiye alacağım için bakanlık falan filan vesaire bir sürü iş çıkardılar başıma. Gittim mesela Lütfü Doğan vardı. Diyanet Reisliği yaptı. Halk Partili. O devlet bakanı olmuştu. O zamanlar camiye geldi. Merasim vardı. Geldi camiye. Dedim bakın, hatta abdest almaya götürdüm ben o lavaboya. Dedim ki bakanım dedim, böyle bir mesele var dedim ya. Ben seni size rahatsız edecektim ama burada söyleyeyim dedim. Yolda gider gelirken. Dedi ki ben dedi yarın dedi Ankara'dayım dedi. Sen yarın gel bana dedi. Ben dedi senin işini hallederim dedi. Bakan. Geldim ben Yaşar'a söyledim. Dedim Yaşar böyle böyle. Ankara bakana söyledim. Bakan dedi böyle böyle. Ondan sonra git dedi Ankara'ya dedi. Tuttu bana işte o zaman 100 lira mı ne Yaşar verdi. Biraz da bende vardı. Gittim Ankara'ya. Ankara'da Hacı Bayram'a yakın bir otelde yaptım, kalıyorum. Gittim kardeşim, Gümrük Bakanı ile işim var. Tuncay Matarazı benim hemşerim. Babasını tanırım, anasını tanırım. Gittim ondan sonra, Gümrük Bakanı da o. Ya onunla işim var. Ya geliyor, gidiyorum, bu kapıdan giriyor, arka kapıdan çıkıyor, gidiyor. 17 gün Ankara'da kaldım. Bakanla görüşemiyorum. Ondan sonra arka kapıdan çıkıyor yaptım bir gün. En son gittim. Bakanım dedim ya, ben seni arıyorum. Hocam dedi ya, nasıl? Dedim böyle böyle. Ben çok işim var dedi. Genel müdür gösterdi bana. Bu dedi, hocam dedi, ne derse dedi, yap dedi bunu dedi. Gitti öyle. Ondan sonra. Tamam, son daha gün yani yaparken. Neyse gittim. Müdür imzalayacak tabii kağıtlarımı. İmzalayacak. Dedi ondan sonra ya her şey tamam, imzalayacak. Forum istediler. Forum yok kızım. Bakanlıkta forum bulamıyorum. Ya mesaide doluyor neredeyse. Ondan sonra bir bakın eline forum var. Dedim kardeşim bunu ver dedim, fotokopi çektiğim sana getireyim. Getir, çektir dedi, getir.
5-6 tane çektirdim, getirdim form. Doldurdum, götürdüm müdüre dedim. Müdürüm böyle böyle getirdim dedim. Otur dedi, oturdum. Ya dedi sen benden daha çalışkansın dedi be. Ben bu cihazı dedi, o önde pembe cihazı göndermiş bize camiye. Çok güzel bir cihaz tabii o hoparlörlerle beraber. Onu dedi bir salon varmış Ankara'da. Orada konser mi, konferans mı veriyorlarmış. Onu oraya alacakmış. Mücadelesi bu benimle. Müdürün. Tabii bakan da böyle deyince ondan sonra yapamadı. Benden mücadeleci çıktın dedi. Helal olsun sana dedi. İmzaladı. Al dedi bunu git. Orada bir şey daha var o zaman da. Şimdi tabii ben devlet bakanı imzalayacak. Demirel zamanı. 15 günde bir bakanlar kurulu değişiyor. Gittim oraya, bakanlar değişti. Ondan sonra neyse tabii ben devlet bakanı oldu. Fatih Parkı'nın orada saatçi vardı bizim. O saatçiye geliyor. Tanıyorum adam. Hukuk fakültesinde okudu. Talebenle beraber tanıyorum onu. O bakan oldu. Yani tamam bunu tanıyoruz ya. Bir gittim ben de yeni bakan olmuş o gün. Girdim bakanlığa. Herkes bir şey istiyor. Bütün böyle koca bir oda dolu. Dedi herkes bir şey istiyor. Gitti. Bitti. En son ben gittim. Dedim bakanım dedim. Ben Fatih Şemsi'nin müezziniyim dedim. Beni tanıyorsun dedim. Biliyorsun. Ben dedim bir cihazlarım var gümrükte dedim. Sen imzana ihtiyacın var onun için geldim. Ya ne dese bana beğenirsin. Sen dedi nasıl buraya gelirsin? Burası devletin en yüksek makamı. Sen müezzinsin de buraya giremezsin dedi. Bakanım dedim ya sen Fatih'te okudun. Fatih Hazretlerine borcum var dedim senin dedim. Ne borcum var dedi. Ya Fatih Hazretleri olmasaydı sen üniversite okuyamazdın dedim ben de. Atın bunu dışarıya dedi. Bakanlıktan. Ya bakanı etme eyleme ya. O gün bakan olmuş adam. O yani bir iktidar, sıfta. Tuttular beni attılar dışarıya. Tabii gazeteciler bazı geldiler başıma uçuştular. Ondan sonra alacaklar benden. Ben de bir cevap vermiyorum. Duruyorum kapının önünde. Müsteşarlardan birisi geldi dedi ki hocam dedi getir bu kağıdı ver dedi. Ben de 2 saat sonra gel dedi imza attırıp sana veririm dedi. Ben de öyle gittim kardeşim oradan o kağıdı imzalattırdık yani. O işte orada geldi. Sonra o cihazları aldık. Süpürgeleri. Tozdan, topraktan kurtulduk kardeşim. Birimiz sürüyoruz, birimiz süpürüyor camide. Yani Allah razı olsun. Şimdi hasta Allah şifa versin yaşar da inşallah o arkadaşımıza da. Yani bu cihazları onun vasıtasıyla aldık camiye. İşte cami ihtiyaçlarını hep böyle şey yapardık. Ta ki dernekte, şimdi dernek kuruldu, bilmem ne yaptı. Camide işte gene vakıf var, bir şey kuruldu arkadaşlar. Ondan işte idare ediyorlar yani. Kendi aralarında cemaatla vesaire yürütüyoruz bu işi yani. Gene de yürütüyorlar bu şeyi. Şimdi ben İstanbul'a geldiğim zaman Darüşşafika Lisesi'nin yanındaydı bizim evimiz. Oradan giderdik. Darüşşafika Camii'nin oralarda böyle pek fazla ev yoktu. Olanlar da böyle küçüktü. Küçük 60, 55'te mesela 50'de 55'te bir şey yoktu ki oralarda. Hatta o Haliç Caddesi'nin diyorum. Cadde yoktu. Topraktı böyle. Öbek yüksek şeyler vardı oralarda. Çarşamba asfaltının orada mesela orada da topraklar vardı böyle. Öyle asfalt değildi oralar. Tabii daha o şekilde yapılmamıştı yani. Mesela oradan geldim ben bakardım böyle bu Halizler Caddesi'ne doğru. Bir iki ev burada var. O Halizler Caddesi'nin oralarda bir iki ev böyle dumanları çıkardı kışın çabalarından. Ondan sonra Fındıkzade tarafında ev vardı. Orada vardı. O tarafta yoktu yani. Sonra da mesela işte inşaat girdi İstanbul'a. Şimdi inşaatlar yapıldı. 5 kat, 6 kat falan doldu. İşte o azlığı zamanı İstanbul'un nüfusu o zamanlar derlerdi 350-400 bin falan yani kulağıma gelen buydu. Bilmiyorum resmen de öyle derlerdi yani. İstanbul aşağı yukarı mahallede herkes birbirini tanırdı. Yani mesela bizim oturduğumuz yerde arkadaşlar mesela biz biliyorduk. Oradan mesela o gelir, oradan gelir. Anasını, babasını, bizi, hepimiz birbirimizi bilirdik yani. Ne iş yapar, ne yapar, kimdir anası, nesi vesaire böyle bilirdik yani. Sonra da bu katçılık çıkınca kızım yükselince kimse kimseyi tanımaz oldu. Yani şimdi apartmanda üst kat, alt katı tanımıyor. Öyle o vaziyete geldik yani şimdi. Eskiden bizim zamanımızda öyle yani nadideydi. Sonra mesela insanların birbirine hürmeti vardı. Selam verdilerdi birbirine geçerken, yoldan geçerken. Böyle bir devirdi yani. Mesela Fatih otobüs durağı bizim o caminin ön tarafındaydı.
oradan kalkardı. Mesela Karaköy taksileri vardı. Kıztaşı'nda köşeden kalkardı. Mesela gene taksiler vardı. Akdeniz Caddesi'nin başında kalkar Fındıkzade'ye giderlerdi. Öyleydi yani eskiden. Sonra mesela hep gitti bunlar. Şey kaldı. Bu şekilde yani bir İstanbul'un iyi zamanında biz geldik yani. İyi zamanında bir milletin birini tanıdığı zaman İstanbul'un İstanbul olduğu zaman yine İstanbul efendisi olduğu zaman öyle. Hocam peki çocukluğunuz? Çocukluğum benim işte Fatih'te geçti gene aşağı yukarı. Yani çocukluğum yani 10 yaşına geldim Fatih. 10 yaşına vardım geldiğim zaman nüfusa göre. Ama aslını bilmiyorum da. Çocukluğumuz çocuklara beraber top oynardık. Bilmem ne yapardık falan. Mahallede toplanırdık. Ama şu vardı, terbiye vardı. Şimdi Fatih Camii'nin o avlusu şeydi. Topraktı böyle. O yurtlarda talebeleri kalırdı. Hatta onlar basket falan oynarlardı onda. Voleybol oynarlardı. Şeyler vardı onların. Biz de o Karadeniz tarafında maç yapardık. Kendi aramızda. Ondan sonra şimdi cami bakardık ki yatsı namazı cemaat çıksın. Biz cemaat camideyken onları rahatsız etmeyelim. Derdik yani. Böyle düşünürdük. Bir gün camiden çıktık. Şerif arkadaşım vardı. Öldü. Allah rahmet eylesin. Bak bu kadar biz böyle düşünürken caminin o türbenin oraya top oynuyor adamlar. Türbenin duvarına küt vuruyor. Ya gittik biz de dedik ya buraya oğlum vurmayın. Bak siz bu eserlerin sahibi olacaksınız. Bu topu buraya vurduğun zaman da bunun sıvası dökülür, bilmem nesi dökülür ya. Beşin top. Kuvvetle vuruyorsunuz buraya. Siz de karışıyorsunuz falan. Allah'ım üzerimize yürümeye kalktılar. Orada. Yani çocuklar, oğlum dedim, niye bizi dövecek misiniz ya? Biz size bir şey söylüyoruz. Bak Fatih orada yatıyor. Bunun camisi burası. Bunun kıymetini siz bilmezseniz kim bilecek? Neyse başlarında birisi vardı. Çocukları geldi aldı. Öyle gittiler oradan. Yani bak nereden nereye geliyoruz. Görüyor musun? Oraya o kadar. Mesela o caminin etraflarında hep böyle insanlar bu kadar değildi. Şimdi park oldu oraları. Bütün insanlar orada zaten oraya çıkıyor. Orada piknik yapıyor, park yapıyor. Yok başka zaten yeri yok. Ama eskiden öyle değildi mesela. Orada çevrilmişti o etrafı. Kimse oraya giremezdi. Yeşilliği dışarıdan görürdü yani. Dediğim gibi bizim geldiğimiz zaman da caminin çevresi topraktı. Yani böyle yeri değildi yani. Dizayn edilmemişti. Bu dizaynlar mesela sonradan dernek kuruldu. Onlar yaptılar mesela. Bir yeşillik yaptılar. Etrafını telle çevirmişlerdi yani insanlar girmesin diye. İnsanları sokmuyorduk içeriye. Bahçeleri biz keserdik. Otlar vardı. Otlarını makaslarla biz keserdik yani müezzin olarak. Biz temizliğini yapardık o avlunun. Kimseye o şekilde devam ettiriyorduk yani bizim. Biz yani müezzin kayyımdı bizim şeyimiz. Görevimiz. Müezzinlik bize ait. Caminin temizliği bize ait. Açma kapama bize ait. İşte etrafın temizliği bize ait. Hep biz sorumlu bizdik yani o zaman. Şimdi öyle değil. Şimdi bir temizlikçi var. Etrafa bekçisi var, şusu var, busu var vesaire. Bir sene gece orada yatardık kızım. Öyle beklerdik camiyi bir şey olmasın diye. Ya yatardık. Onu da söyleyeyim. Yatardık camide de bir gün şeyi kestiler. O şebeke var orada. Şebekenin camını kesmiş adam, hazırlamış. Onu yapmış. İçeri sabahleyin geldik, nöbetçiyiz. Bir açtık. Gene orada kaymağında oturuyorum ben. Cemaatten birisi geldi. Hocam dedi ya çok soğuk geliyor dedi. Cam dedi oradan dedi düşmüştü. Yok dedi orada cam dedi. Nerede? Şurada. Ya deme ya. Gittim bir baktım. Ha dedi bir camcı buldu dedi cam. Ben parasını veririm dedi kaç şeyse. Gittim bana camcıya söyledim. Gel dedim bunu yap dedim kardeşim. Hocam sonra ya şimdi gel kardeşim millet üşüyor dedim ya camide. Saat 9-10 civarları. Camcı geldi. Camı takarken bir baktık böyle parmaklı demirli var biliyor musun? Böyle orada 4 köşe. Ya adam mı demiri kesmiş, böyle kesmiş, bunu böyle kesmiş. Ondan sonra 4 tanesini kesmiş. Oradan içeriye girmiş, o camda birini hazırlamış çıkarmış oradan. Bir görmemişiz onu. Girmiş içeriye gece, hatta daha sonra girecek. Hazırlığını yapmış. Ondan sonra öyle camı takarken böyle elim değdi. Tesadüfen düştü aşağı koca demir.
O zaman anladık yani hırsız girmiş de böyle yapmış diye. Sonra kaymakam falan geldi vesaire. Polis geldi. Bir şey alınmış mı, alınmamış mı? Demek ki adam öyle kaymakam da yeni kaymakam olmuştu. Dedik biz burada yatıyordu. Duymadınız mı? Duymadık bir şey kaymakamı. Ben de cahillik var bende. Dedim kaymakam bey bize bir tane silah verseniz iyi olur. Ne yapıyorsun silahı dedi bana kızdı. Eşkıya mısın sen dedi. Dedim kaymakam bey görüyorsun. Ya geliyor hırsız. Belki burada olursa bir yardımcı olur bize falan diye böyle şey yaptı. Yok dedi. Siz cami kapıya bineceksiniz dedi. Biz kollayacağız dedi bundan sonra. Öyle bizi yani yatmaktan men etti. Sonra polisler falan işte gezip camiye tarafına geliyordu. Kolluyorlardı. Bu şekilde. Mahallemiz bizim Şehresmi mahallesiydi. Bizim mahallemiz. Mahallemizde nasıl hangisini anlatayım? Bakkallar vardı eskiden. Yani gidip geldiğimiz yer bakkallardı. Ondan sonra başka şey yoktu. Malta Çarşısı vardı. Malta Çarşısı meşhurdu yani. İstanbul'un her tarafından oraya insanlar geldi alışveriş yapmaya. Kaliteli mal satılı olan bir yerdi. Fakat şimdi değişti. Suriyeli Çarşısı oldu orası yani. Değişti orası. Oraya yani oralarda birbirini tanırdık, bilirdik yani. Kimin ne olduğunu, muhtarımızı, muhtar yanında kimler üyedir, nedir falan böyle giderdik. Hemen hemen mahalleli yani %50'si birbirini tanırdı yani. 50'si tanımazsa öyle. Alışveriş mekanına bizim gittiğimde bakkaldı. İşte yemek yemek için bazı lokantaya giderdik. Onlardı. Başka yani böyle bir alışveriş yaptığımız böyle ateme yoktu eskiden. Dükkanlar vardı. Fevzi Paşa'da işte sonra dükkan oldu altları. Orada dükkanlar oldu. Giyim kuşam için. Ama eskiden böyle hazır giyim falan pek yoktu. Terziler vardı. Terzi diktirdik elbiselerimizi. Terzilere. Yani ben kaç defa öyle elbise hep öyle diktirdik. Son zamanlar hazır elbise giymeye başladık yani. Ya hallemizde camide olurdu çok. Hep bizi çağırırlar işte giderdik sünnetlere, düğünlere falan mevlid okumaya, konuşma yapmaya. Bir şeyimiz var cami hocalarımız işte onlar konuşurlardı. Biz Kur'an okurduk, kaside okurduk, ilahi okurduk. Bu şekilde yani düğünler olurdu, sünnetler olurdu. Gençliğimde gittiğim yer ben sonradan benim arkadaşlarım mesela şey yaptılar. Daha çok yazın denize giderdik kızım. Ben çok severdim yüzmeyi. Florya benim yerimdi yani. Koy'a giderdim. Florya'da yüzerdim yani yazın. Kışın da aşağı yukarı kahvelere giderdik kızım. Başka gidecek yerimiz yoktu yani. Kahvelere gider oturduk arkadaşlara beraber sohbet ederdik. Öyle gelirdik yani. Mahalleyi değiştirmedim kızım. Ben aşağı yukarı sokak değiştirdim yani. Oradan oraya gittim. Şimdi eskiden kızım demin dediğim gibi insanların birbirine çok saygısı vardı. Hürmeti vardı. Herkes birbirini bildiği için öyle şey yoktu yani. Şimdi onlar kalmadı kızım. Yani aynı mahallede oturuyorum ben gene. Aynı yerde. Bir sokaklar değişti. Şöyle dolaştım. Şuradan şuraya kadar gezdiğim yer. Ondan sonra Esenler'e gittim şimdi ama Esenler'de 2 sene, 3 sene oldu yani. Orada fazla şey değil. Orada zaten bir yere gitmiyorum. Yani pek çıkmıyorum. Burada mesela şey yapardık. Bu şekilde hareket ederdik yani. Biz hep tanıdık birbirini. Bir yere gittiğimiz zaman, kahvede oturduğumuz zaman arkadaşlara beraber oyun oynanan kahve vardı. Oynanmayan kahve vardı gene. Biz oynanmayanlara giderdik. Öyle oturduk onların yanına. Öyle yani zamanımızı yani çok olmazdı da hatta Emin Hoca kızardı. Oğlum kahvelere gidip oturmayın derdi. Oraya bir alışırsanız daha ders de okumazsınız siz. Kızardı bize rahmetli. Mahalle kültürü, mahallede hocalar otururdu bazı yerlerde mesela. Fatih Camii'nin o zaman evi yoktu mesela. Fatih Camii'nin müezzinleri, imamları hep mahallelere, o mahallede otururdu. Onların bir değeri vardı yani öyle oturdukları zaman orada. Mesela Fatih Camii'nin etrafında Baş İmam Sokak, Baş Müezzin Sokak, Baş Hoca Sokak, bilmem bunların isimleri hep bunlardan gelmiş yani. Bunlardan gelmiş. Mesela bizim tam caminin karşısında caminin imamı vardı. Ömer Efendi. Tam caminin böyle karşısında ev almıştı. Orada otururdu. Oradan geldi giderdi camide. Yani onun ismini koymadılar ama oraya o trafik kazasında gitti. Kastamonuluydu. Oraya gidip gelirken yolda otobüs kaza yaptı. O vefat etti. Allah rahmet eylesin inşallah. Günlük hayat vallahi eskiden günlük hayat yani bu kadar şey değildi yani.
yoğun değildi yani. İnsanlar akşamları komşuluk vardı. Giderdik mesela bir evde toplantı yapardık. Orada okurduk, otururduk, konuşurduk, ederdik, hasbihal ederdik. Yani bize gelirlerdi, biz onlara giderdik. Böyle şey vardı yani eskiden. Televizyon yoktu. Ne zaman televizyon çıktı kızım o işler bitti. Televizyon bizim yerimizi aldı. Bize de söz düşmüyor. Yani komşular hep birbirini bilir gelirlerdi yani. Giderdik biz de yani. Böyle 15 günde bir ya da işte haftada bir bazı evlerde böyle toplantı yapardık. Sazıyla, sözüyle. Mesela Rüştü Eriç Hoca Allah rahmet eylesin Utu ile gelirdi. Bizim hep devamlı gelirdi. Bizim arkadaşım mesela hocalar bizi okurduk. Onun ekibi okurdu falan. Mesela sonra biz mesela Mevlütanlar Derneği olarak gün yapardık. Hünkâr'da. Hünkâr'da gün yapardık. Senede bir defa o Hünkâr gününde bize bütün sanatkarlar bizim aramızdaydı yani. Gelirlerdi. Onlar biz okurduk. Orada 7'li 8'li ezan okurduk. 7-8 kişi birden ezan okurduk. İşte 4 kişi birden okurduk. Güzel sesli arkadaşlar. Bunlar şeydi. Güzel bir şeylerdi yani. Sonra kalktı onlar kızım. Yapmıyoruz şimdi. Öyle bir şey yok yani. Evi geniş olan arkadaşlar veyahut da öyle ev müsait olanlar evine toplanırdık mesela. Orada işte yemek yerdik. Veyahut da neyse yani. Orada ilahiler okuduk. Kasideler okurduk. Ondan sonra türküler okurduk. Şarkılar bilenler aramızda onlardan vardı. Okurduk mesela oralarda. Mesela Amir Hoca bizim orada şeyimizdi yani. Liderimizdi yani. O şekilde o idare ederdi yani. Amir Hoca hafızdır. Bizim cemiyetimizin üyesidir. Eminönü'nün iyi talebelerindendir. Ve şimdi Üsküdar Cemiyeti'nde başkanıdır yani şu anda. Orasını o yönetir. Bestekardır. Bizde de yani bu ilahi bakımından eğer yetişmiş bir grup varsa ezan ilahi bakımından Amir Hoca'nın şeysidir yani. Eseridir yani. Kâni Karaca bizim orada oturuyordu. Kâni Karaca bizim camiye gelirdi. Mesela yakındı camiye. Bayram günleri hep o okurdu Fetih Suresini. Bayram namazlarında Fetih'i bayramdan önce Fetih okuruz. Namazdan önce yani. Fetih okuruz. Çünkü Fatih'in Hazretleri'nin gene emri var. Vakfiyesi var. Sabah namazından sonra pazartesi ve cuma sabahı yasın, diğer sabahlar Fetih okunacak diye. Onun vakfiyesi var gene ayrıyetten. Ama vakfiye yok da şimdi biz onu devam ettiriyoruz müezzinler olarak. Şimdi bu bayram günleri Kâni Karaca gelir, mahfile çıkarırız biz onu. Fetih'i o okurdu. Fetih'i o okurdu. O şekilde yani. Ondan mahallede de otururdu orada. Zaten yakındı cami oturuşu. Kâni Karaca ile ben mevlütlerde, şurada burada falan tabii beraber okumuşuz, beraber olmuşuz. Ondan sonra Ali Efendi'ye gittiğim zaman o takrib okuyordu. Ben ona Ali Efendi'ye usul dersi almaya gidiyordum. İşte beraber ben götürüyordum bazen onu. Kâni Karaca ile böyle şeyimiz oluyordu. Bir beraberliğimiz oldu yani. Son zamanlara kadar.